Her şeyin üst üste geldiği ve kendini gerçekten sıkışmış hissettiğin anlar yaşadığın oldu mu? Benim de bir dönem böyle anlarım olmuştu ve gerçekten çok sıkışmış hissediyordum. Ne yaparsam yapayım da sanki onun içinden çıkamayacakmış gibi hissediyordum. Evet, etrafımızda birçok insan da, belki sen de, belki şu anda bile böyle hissediyor olabilirsin ve bu sıkışmışlık hissiyle ne yaparsan yap sanki bunun içinden çıkamayacaksın gibi hissediyor olabilirsin. Duvarlar üstüne geliyordur, yaptıkların başarıya ulaşmıyordur. Ne bileyim, belki bir ekonomik sıkıntı çekiyorsundur, belki sosyal bir sıkıntı çekiyorsundur ve gerçekten bu noktada çok ciddi sıkışmış hissediyor olabilirsin. İşte sana bu videoda sonuna kadar izlediğinde dönüşüm garantili 7 adımdan bahsedeceğim. Kendi hayatımda uyguladığım ve uyguladıktan sonra gerçekten başarıya ulaştığım o sıkışmışlık hissinden kurtulmamı sağlayan 7 adımı seninle paylaşacağım. Şimdi her ne yapıyorsan hepsini bırak ve bu sıkışmışlık hissinden kurtulmak için bu videoyu sonuna kadar izle. Hazırsan başlayalım. Birincisi, kendini ve çevreni temizleyeceksin. Çevre dediğim tamamen yaşadığın fiziksel ortamdan başlayarak etrafındaki eş, dost, akraba, seni geriye çeken herkes. Unutma, yaşadığın çevre, sosyal ortamın senin bir aynandır. Yani aslan yattığı yerden belli olur diyorlar ya. Eğer evin de dağınıksa senin hayatın da dağınıktır. Evinden başla. Bugün mesela evini bir toparla, düzenle ve o düzeni artık korumak için kendine söz ver. Etrafındaki insanları şöyle bir göz gezdir. Sana bir şey katmayan, sana değer vermeyen, seni geriye çeken insanlardan yavaş yavaş uzaklaşmaya başla ve kendinle çevreni temizlemeye başla. İlk adım buradan başlayacak, o sıkışmışlık hissinden kurtulmak için. İkinci adım, olmak istediğin kişiyi belirle. Şöyle al karşına kendini ve kendinle bir toplantı yap. Gerçekten kendine sor. Sen ne olmak istiyorsun? Nasıl bir bireye dönüşmek istiyorsun? 5 sene sonra kendini nerede görmek istiyorsun? Gerçekten bu soruların cevaplarını realist ver ama. Yani hayalperest olarak değil. İşte ben şunu istiyorum, bunu istiyorum. Ulaşılamayacak şeylerden bahsetmiyorum. Gerçekten olmak istediğin, içini titreten, bazen uykudan seni uyandıracak kadar motive eden şeyleri yaz. Gerçekten olmak istediklerini yaz. Unutma ki eğer bir kaptan hangi limana gideceğini bilmiyorsa hiçbir rüzgar onun için fayda etmeyecektir. Olmak istediğin kişiyi tanımla burada. Nasıl bir günlük yaşamı var? Hayata karşı nasıl bakıyor? Nasıl hissetmesini istiyorsun o kişinin? Bunların hepsini ayrı ayrı detaylandırabilirsin. Olmak istediğin kişiyi tanımlarken. Kendinle yapacağın bu toplantı çok değerli olacak senin için. Bundan emin olabilirsin. Evet, yaptıklarına, bu düşüncelerine başlamak için üçüncü adım, küçük adımlarla başla. Hayatta bir anda çok büyük değişimler yaratamazsın. Ve bir anda çok büyük değişimler yaratırsan aynı hızda eskisinden daha kötü duruma gelebilirsin. O yüzden de küçük adımlarla başla. Seni yormayacak şeylerle başla. Mesela bir hafta boyunca 15 dakika daha erken uyanmaya çalış ya da yarım saat daha erken uyanmaya çalış. Yeni rutinler oluştururken bunlara adaptasyon süreci için kendine zaman tanı. Ya da işte mesela her hafta evini temizleyeceğin, düzenleyeceğin bir gün belirle. Günlük planlarını yapmaya başla ve o rutini yavaş yavaş hayatına geçir. O küçük adımlarla birlikte. Ve tabii ki de gününü planlarken karmaşadan uzak durmaya çalış. Elbette ki planların bazen sapabilir. Bazen beklenmedik olaylar gerçekleşebilir ve bu beklenmedik olaylar gerçekleştiğinde de vereceğin tepkiler senin daha bir panik olmanı sağlamasın. Yani panikle tepkiler vermemeye çalış. Daha çok planına sadık kalmaya çalış ve yapabildiğin kadar o planı hayatta ve canlı tutmaya çalış. Gününü programladıktan sonrasında. Unutma ki plansız bir hayat sadece karmaşadan ibarettir. Vücudunu hareket ettir mesela. Ya günde 15-20 dakika, yarım saat, bir saat yürüyüş yapabilirsin. Yürüyüş yaparken aynı zamanda işlerini halledebilirsin. Telefonla konuşabilirsin. Yani aynı anda birkaç şeyi bir arada yapabilirsin. O yüzden de sen vücudunu hareket ettirmeyi de bir alışkanlık haline getirmelisin. İlla gidip bir spor salonunda ya da işte bir yoga stüdyosunda yoga yapmak, işte ne bileyim fitness çalışmak vesaireden bahsetmiyorum. Küçük hareketlerle mahalle içinde turlamak dahi buna gerçekten güzel bir sebep olabilir. Ve tabii bir diğer adım, söz veriyorsan tut. Hayatını verdiğin sözleri tutmak üstüne programlamalısın. Çünkü sözler geri alınamaz. Ağızdan çıktıktan sonrasında ya tut ya öl noktasında bir felsefe belirlemek zorundasın. Hani ben sözlerimi tutamıyorum, işte benim sözüme güven olmaz ya da tutamayabilirim gibi kendine mazeretler yaratma. Neden? Çünkü eğer söz veriyorsan unutma ki karşı tarafta beklenti yaratıyorsun. Kendine söz veriyorsan da
kendi kendine beklenti yaratıyorsun. Ve senin sözlerini tutmaman karşı tarafta ya da kendi içinde çok büyük hayal kırıklıkları oluşturmaya başlıyor. Sen gerçekten bu hayal kırıklıklarının mimarı olmak istiyor musun? Neden mesela verdiğin sözleri tutmakta bu kadar zorlanıyorsun? Biraz bunu düşün ve hayatında bu videodan sonrasında o sıkışmışlık hissinden de kurtulmak için, aynı zamanda da kendine gerçekten ciddi ve güzel bir yatırım yapmak için bugün kendine söz ver mesela. Bundan sonra verdiğim her sözü tutacağım de. Çünkü başkalarının hayatında hayal kırıklığı yaratarak sen nasıl bir şekilde huzurlu olmayı bekliyorsun ki? Çünkü insanlar evet tavırlarınla aynı zamanda da verdiğin sözlerin arkasında duruyor olmanla sana saygı duyacaklardır. Ve devamında 7. adım tutarlılık göstermek. Yani tutarlı ol. Bugün söylediğin bir şeyi yarın yalanlama. Ya da bugün söylediğin bir şeyin yarın farklı bir tavrı sergileme. Tutarlı olmak senin hayatında sana hem saygınlık getirecek hem de şu an içinde olduğun o sıkışmışlık noktasında, çözümsüzlük noktasından daha çabuk kurtulmanı sağlayacak. Elbette ki hatalar yapacaksın. Elbette ki bazen yoldan çıkacaksın, yolu bulamayabileceksin ama tutarlı olarak tekrar o yola geri dönebilirsin. Tıpkı Marcus Aurelius'un şu sözünde söylediği gibi. Eyleme engel olan şey eylemi ilerletir. Yolda duran şey yol olur. Tutarlı bir şekilde her gün denemeye devam ettiğinde başarısız olman imkansızdır. Bunu hiç unutma. Ve evet, unutma ki tutarlı bir şekilde küçük adımlarla o çözümsüz olduğun şeylerin çözümlerini çok daha çabuk bulabilir ve hayata geçirebilir olacaksın. Benim hayatımda bu 7 adımla birlikte birçok farklı şey değişti ve artık o günler çok geride kaldı. Yıllar öncesinde yaşadığım o sıkışmışlık hissini gerçekten yaşamaz hale geldim ve her zaman bir çözüm önerim oldu bu 7 disiplinle. Unutma ki bu senin hayatın. Onu nasıl yaşayacağın tamamen senin ellerinde. Bir başkasının değil ve bu tamamen senin kararın. Ya mevcut hayatına devam edersin ya da bu videoda seninle paylaştığım, kendi hayatımda beni başarıya götüren bu 7 disiplini hayatına adapte edersin. Seçim senin ve tabii ki de videoya açıklamalar kısmında senin için hazırladığım zihinsel disiplin ve düşünceleri pratiğe dönüştürme sanatı isimli e-kitabımı da link olarak bırakıyorum. Daha derin ve zihinsel disiplin tekniklerini görmek istiyorsan o kitabı da indirip şimdi okumaya başla. Aynı zamanda videonun bu kısmına kadar geldiysen ve bu video içinde bir yerlere gerçekten dokunduysa beğen butonuna tıklamayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Tabii ki de sevdiğin değerli dostlarınla da bu videoyu paylaş. Yeni videolarda görüşene kadar da kendine iyi bak.